Şef Değil Anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geleneksel Türk mutfağının gerçekten muazzam bir lezzeti olan zeytinyağlı biber dolması tarifi hazırladım. Dilerseniz bu güzel lezzetin yapımına başlayalım. Malzemelerim 1 kiloya yakın dolmalık biberim, 1 su bardağı pirincim, bolca soğana ihtiyacımız olacak. Neredeyse 2 tane büyük soğan diyebilirim. En önemli özelliği de bu şekilde piyazlık doğranması olacak. Ve tabii ki bu güzel lezzetin olmazsa olmazı baharatları. Bolca baharatım var. Ben şimdi hızlı bir şekilde sizlere sayacağım. Zaten yapım aşamasında ne kadar miktarda kullandığımı anlatacağım ve açıklama kısmına da ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Zeytinyağım, yer fıstığım, yeni baharım, kuş üzümüm, nanem, karabiberim, tarçınım, tuzum ve şekerim. Hadi şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Ocağımızın altını açalım. Önemli bir detay, çok yüksek bir ateş olmayacak bu noktada. Yağımızı ilave ediyoruz. 1 su bardağı dolu dolu zeytinyağına ihtiyacımız olacak öncelikli olarak. Sakın gözünüzde fazla görünmesin. Harika bir lezzet olacak. Bunun sırrı da bolca zeytinyağı. Adı üzerinde zaten zeytinyağlı biber dolması. Bu noktada hemen fıstıklarımızı atıyoruz. Yağımızı ve fıstıklarımızı aldık tenceremize. Çok fazla yakmayacağız. Renklerinin dönmesi bizim için yeterli olacak. Fıstıklarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Önemli bir detay, bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çok harlı bir ateş değil, kısık ateş olması gerekiyor. Fıstıklarımız yanmasın, sonra acı bir tat gelir çünkü. Bu ısı benim için yeterli. Zeytinyağlı biber dolmasının olmazsa olmazıdır. Muhteşem bir iç pilavdır ona lezzetini veren. İşte bugün gerçekten geleneksel Türk mutfağının çok güzel lezzetlerindendir zeytinyağlı biber dolması. Adım adım, hiç atlamadan sizlere bütün detaylarıyla anlatacağım. Gerçekten harika bir lezzet olacak. Hem görseliyle hem lezzetiyle. Fıstıklarım kavrulmaya devam ediyor. Hiç acele etmeyeceğiz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş, ağır ağır pişireceğiz. Fıstıklarımız gayet güzel kavruldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? İstediğim renk tam da bu. Ne beyaz ne çok yandı. İşte budur. Fıstıklarınız artık bu rengi aldıysa tamamdır. Hemen soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımızı da bu şekilde doğramanızı istiyorum. Normal yemeklik gibi değil. Piyazlık, iri iri doğrayacaksınız. Bütün lezzet sırlarıyla harika bir iç pilav olacak. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. Çok fazla yakmadan kavurma işlemimizi devam ettirelim. Sonrasında zaten sırasıyla pirincimiz ve baharatlarımızla buluşunca muhteşem bir iç pilav olacak. Birazcık soğanlarımızın suyunu çekmesini bekleyelim. Soğanlarımız burada suyunu çekmeye devam ederken yine önemli bir detayı da aktaralım sizlere. 1 su bardağı pirinç kullanacaksınız bu biber dolması için. Nişastası gidene kadar güzelce yıkayacağız. Yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi bir cam kaba alıp üzerini geçecek kadar sıcak su koyalım ve 1 çay kaşığı tuz. Ben yayına başlamadan 10 dakika önce bu şekilde pirinçlerimi sıcak suyun içerisinde bekletiyorum. Birazdan onların da suyunu güzelce süzdürdükten sonra soğanlarına buluşturacağım. Soğanlarım da tam istediğim renkte oldu. Ne karamelize oldu, ne yandı. Sadece bir öldürme işlemi gerçekleştirdik. Ocağımızın en kısık gözündeydi. Belki de en önemli detaylardan bir tanesi bu. Artık pirinçle buluşma zamanı. Pirinçlerimi gayet güzel süzdürdüm. Biliyorsunuz yayına başlamadan önce sıcak suyun içerisinde ve tuzun içerisinde bekletmiştim. Süzdürdükten sonra şimdi soğanlarım, zeytinyağım ve fıstıklarımla buluşturuyorum. Pirinçlerimizi de ocağımızın altını hiç ellemiyoruz.
Pirinçlerimizi de yaklaşık 8-10 dakika bu şekilde kavuralım. Şimdi şöyle göstereceğim size. Bakın benim asla çelik tencerede yapmış olmama rağmen pirinçlerim kesinlikle ve kesinlikle yapışmadı. Bu ne demek? Ben doğru ölçüde zeytinyağı kullanmışım demektir. Eğer sizin pirinciniz yapışıyorsa demek ki biraz daha zeytinyağına ihtiyacı vardır. Dediğim gibi zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. Zeytinyağından korkmayın. Ben bolca kullandım. Bakın gördüğünüz gibi kavurma işlemini de yaptığım zaman altından da aldığım takdirde asla bir yapışma ve tutma işlemi gerçekleşmiyor. Sizin de bu aşamalarınız doğru olabilmesi için önemli bir detay diyebiliriz. Önemli bir püf noktası. Ben 8-10 dakika pirinçlerimi kavurmaya devam ediyorum. Şimdi pirinçlerimi kavurmaya devam ediyorum ama tabii ki aradaki önemli detayları da atlamamak lazım. Burada kuş üzümüm var. 1 çorba kaşığı diyebiliriz ölçü olarak. Bunları ben sıcak suda beklettim, görüyorsunuz. Her zaman aslında klasik mutfakta yapılan bir işlemdir ama ben yine de tekrarlamak istiyorum. Kuş üzümlerim bekliyor. Birazdan suyunu süzdüreceğim. Zaten pilavımla buluşturacağım. Bu detayı da atlamak istemedim, paylaşmak istedim sizlerle. Yaklaşık 10 dakikadır pirinçlerimi de güzelce kavurdum. Bir kez daha göstereyim son halini. Bakın 10 dakikadır kavurdum. Şöyle göstermek istiyorum. Yine hiçbir şekilde yapışma, dibine tutma söz konusu değil. Çok güzel bir iç pilav hazırlıyoruz. Artık baharatlarla buluşma zamanı. Öncelikli olarak kuş üzümüm. Sıcak suda bekletmiştik, süzdürdük. Kuş üzümlerimizi ilave edelim. Şimdi burada yine önemli bir detay. Çok detaylı, çok aşamalı bir yemek tarifi ama sonuç mükemmel, gerçekten değecek. Şimdi nane kullanacağım. Nane baskın bir baharattır. Dolayısıyla da çay kaşığının ucuyla diyebiliriz ya da yarım çay kaşığı ölçümüz olacak. Önemli. Karabiberim yine aynı şekilde yarım çay kaşığı. Yeni baharım var. Tam dolu dolu bir çay kaşığı. Güzel bir aroma ve lezzet verecek. Tarçın biliyorsunuz oldukça tatlı ve baskın bir tattır. Tarçınımı da yine aynı şekilde yarım çay kaşığı kullanıyorum. Şimdi bu güzel lezzetle şöyle bir karıştıralım. Kafanız karışmasın. Ben ölçülerimi yaparken de yine paylaşıyorum. Ayrıntılı ve detaylı bir şekilde. Belki döne döne tekrar ediyor olabilirim. Ama biliyorsunuz videomuzun alt kısmında açıklama bölümünde malzemelerimiz ölçüyle kaç kaşık konulduysa, kaç bardak hepsi ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Çok güzel. Şu an yapmamız gereken tuzu ve şekerine geldi sıra. Şöyle göstereyim. 1 çay kaşığı dolu dolu şekerim. 1 çay kaşığından birazcık daha fazla olabilecek kadar da tuzum olacak. Dediğim gibi bu tamamen aslında size bağlı. Az tuzlu seversiniz, çok tuzlu seversiniz. Ama şu şekilde hepsini karıştıracağız. Bütün malzemelerimizi, bütün baharatlarımızı olması gerektiği ölçüde pilavımızla buluşturduk. Hepsini şöyle karıştıralım. Bütün malzemelerimiz hazır. Sıra geldi su ilavesine. Ben 1 su bardağı pirinçten yaptığım için bu biber dolmamı ölçü şu olacak. 1 su bardağı pirince yarım su bardağı su ilave edeceğiz. Suyumuzu da şöyle dökelim. Şimdi kapağını kapatacağız. Pilavımız burada demlenecek, suyunu çekecek. Ondan sonra da biberlerimizi doldurma işlemimize geçeceğiz. Pilavımızın son halini bir görelim. Suyunu çekmiş olması bizim için yeterli olacak. Harika görünüyor. Artık pilavımızın altını kapatacağız. Çok güzel olmuş. Tam istediğimiz gibi kapattık.
şöyle bir havlu peçeteyle üstünü kapatalım. Hem demlenecek hem de elimizi yakmayacak kıvama gelene kadar, yani ılık olana kadar bu şekilde bekleteceğiz ki dolmalık biberlerimizi güzel ve keyifli bir şekilde doldurabilelim. Pirincimiz demlenecek, sonrasında buradayız. Yaklaşık 10 dakikadır iç pilavımız demlendi. Şimdi kapağını açalım. Peçetemizi de şöyle alalım. İç pilavımız gayet güzel. Oda sıcaklığına geldi. Çok güzel görünüyor. Bakın hala yağı dibinde. Asla bir dibini tutma olmadı. Şimdi ben biber dolmalarımızla ilgili de şöyle bir detay göstermek istiyorum size. Çok fazla derin kesmeyeceğiz. Sadece fırın kabımızda daha düzgün durabilmesi için küçücük bir bıçak yardımıyla diplerini kestiğimiz takdirde bakın fırın kabımızda çok sağlıklı ve güzel durabilecek. Burada limonum ve gördüğünüz üzere halka halka kesilmiş aynı şekilde domatesim var. Onlar da biberlerin üstünü süsleyecek, kapak vazifesi görecek. Hadi şimdi güzelce biberlerimizi doldurmaya başlayalım. Belki de yapılan en önemli hatalardan bir tanesi biber dolmalarımızı doldururken şu şekilde bastırma. Hayır, asla o şekilde yapmayacağız. Alabildiği kadar dolduracağız. Pirinçlerimizi sıkıştırmayalım. Rahat rahat, güzel güzel pişsinler. Bakın artık bunun alması gereken pirinç miktarı yeterli. Fırın kabımızı alalım. Yine aynı şekilde bütün biberlerimizi doldurana kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Her defasında karıştırın. O güzel yağ tenceremizin dibinde kalmasın. Biberlerimiz de buluşsun. Dolmalarımız gayet güzel görünüyor. Şimdi üzerlerine kapak görevi yapacak olan limon ve domatesleri de alalım. Ben bir limon, bir domates tercih ediyorum. Bakın şu şekilde hiç zorlamanıza gerek kalmadan hem bu piştikçe limonun aroması ve domatesin aroması şu şekilde. Su miktarını sizlere şöyle tarif etmek istiyorum. Benim kullanmış olduğum fırın kabım birazcık büyük. Herkes kendi kullanmış olduğu fırın kabı ölçüsünü lütfen 1/3 oranında su ilave etsin. Çok sağlıklı bir pişirme yöntemi olacak. Bu şekilde özetleyelim. Çünkü dediğim gibi benim fırın kabım oldukça büyük. 1/3 oranında su ilavesi yaptım. Yine fırına girmeden önce üzerlerine şu şekilde şöyle bir zeytinyağı gezdirirseniz ve son olarak da bir tuz dokunuşu yapalım. Çok az bir tuz ilavesi yeterli olacaktır. Yine önemli bir detay, hemen fırına vermeyeceğiz. Evlerimizde kullanmış olduğumuz biliyorsunuz yağlı kağıt vardır. Bu yağlı kağıdı bir güzel ıslatıp şu şekilde fazla suyunu aldıktan sonra geleceksiniz. Fırına verecek olduğunuz kabınızın üstünü bir güzel şu şekilde kaplayalım. Tabii ki böyle durmayacak. Bir folyo yardımına da ihtiyacımız var. Dolmalarımızı güzelce koruma altına alalım. Yanmasını istemiyorum. Burada güzel güzel ağır ağır pişecekler. Bir tane daha folyoya ihtiyacım olacak. Onu da bu şekilde yapalım. İyice saralım her tarafını. Havayla temasını keselim. Artık dolmalarımız fırına gitmek için hazır. Şimdi buradaki işlem nasıl olacak? Fırınınızı 180 dereceye ayarlayacaksınız. Tam 1 saat alt üst pişecek.
Zeytinyağlı biber dolmamız yaklaşık 1 saattir fırındaydı biliyorsunuz. 1 saattir 180 derecede alt üst pişirdik. Şimdi folyomuzu ve yağlı kağıdımızı açıp size son halini göstermek istiyorum. Şimdi biber dolmalarımızı tekrar fırınımıza alacağız. Bu sefer fırınımızın derecesini 200 dereceye ayarlayacağız. Sadece üst ayarı. Üstünün tamamen biber dolmalarımızın üstünün kızarmasını istiyorum. Şimdi biber dolmalarımız tekrar fırına gidiyor. Zeytinyağlı biber dolmalarım fırından çıktı. Görüyorsunuz rengi tam olmasını istediğim gibi. Sadece fırınınızın üst ayarını açıyorsunuz. 200 dereceye getiriyorsunuz. İşte zeytinyağlı biber dolmalarımız nar gibi kızardı diyebilirim. Tam olmasını istediğim renkte. Geleneksel Türk lezzeti zeytinyağlı biber dolması artık afiyetle sofranızdaki yerini aldı. Bu tarifimi şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.